Merhaba, iyi günler. Dün Türkiye'nin en kanlı terör eylemlerinden birisinin yıl dönümüydü. Ankara Garı saldırısının yıl dönümüydü. Ancak Türkiye bu olayı gerçekten hak ettiği gibi layıkıyla anmadı, anamadı. Zaten anmaya devlet izin bile vermedi. Çok kısıtlı şeyler oldu. Birçok yerde anmak isteyenlere müdahale edildi. Bu saldırıyı hafızalarımızı biraz yoklarsak, bu saldırının ardından devlet yetkilileri yaptığı açıklamada IŞİD tarafından yaptığı bariz olan bu saldırıya kokteyl terör ve benzeri, yani kokteyl terörden kastedilen IŞİD'e ek olarak PKK'nın ve hatta PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen PYD'nin işbirliğiyle yapıldığını iddia etmişlerdi ve IŞİD'i tek başına ele almamışlardı. Zaten biliyoruz ki Türkiye'de devlet yöneticileri IŞİD lafını kullanmak istemiyorlar. Yerine DAEŞ ya da DAEŞ gibi tabirleri kullanmaya çalışıyorlar. Dün bir kere daha gördük ki Türkiye'nin gündeminde gerçek anlamda IŞİD yok. Türkiye'nin bu yayının başında söylediğimiz IŞİD'in Türkiye ile, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi, savaşı diye söyledik. IŞİD'in Türkiye ile bir savaşı var ama Türkiye'nin IŞİD'le bir savaşı olduğuna dair elimizde çok somut bulgular, olgular yok. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı, Türkiye gerçekten IŞİD'le savaşma gibi bir derdi olmuş olsaydı, örneğin dün Ankara katliamının, Ankara Garı katliamının anması ülke çapında bir olaya, faaliyete dönüştürülürdü. Türkiye, IŞİD'in uzun zamandır kendisini hedef almasına rağmen Türkiye'yi yönetenler ve ona destek verenler IŞİD realitesini kabul etmeye hala çok gönüllü değiller. Dolayısıyla gerçek anlamda bir IŞİD'e karşı mücadeleden söz etmek mümkün değil. Buna karşılık IŞİD Türkiye'de uzun zamandır çok ciddi bir şekilde faaliyet yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye'yi ziyarete gelen yabancıları hedef alıyor. Onun öncesinde de biliyoruz ki Musul'u IŞİD ele geçirdiğinde Musul Başkonsolosluğunu işgal etmiş ve başkonsolos dahil olmak üzere 49 görevliyi 3 ay boyunca rehin tutmuştu. Aynı zamanda IŞİD'in Türkiye'de değişik saldırıları var. Bu saldırıların kabaca 3'e ayırmak mümkün. Birisi Kürt hareketine, yani HDP ve onun çizgisindeki gruplara ve onları destek veren gruplara yönelik saldırılar, ki bu anlamda ilk ciddi saldırılar 7 Haziran seçimlerine kısa süre kala 18 Mayıs'ta 2015'te Adana ve Mersin HDP binalarına bomba konulması, daha sonra da 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde Diyarbakır'daki HDP mitingine bombalı saldırı yapılması. Ben de gazeteci olarak o mitingi izliyordum. Çok korkunç bir andı ve gerçekten 4 kişi hayatını kaybetti ki çok daha büyük bir zayiat, kayıp olabilirdi. Özellikle panik yaşanmış olsaydı çok daha korkunç sonuçlara yol açabilirdi. Ardından yine Suruç'ta, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kobani'ye yardım götürmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş çoğu genç olan gruba yönelik intihar saldırısı yaptı IŞİD. Bir diğer saldırı dün 1. yıl dönümü olan Ankara Garı saldırısı. Suruç'ta 32 kişi, Ankara'da 109 kişi hayatını kaybetti. En son olarak da Gaziantep'te 20 Ağustos'ta, bu sene 20 Ağustos'ta bir düğünde, sokakta yapılan bir düğüne yönelik olarak saldırı yapıldı ve 54 kişi hayatını kaybetti. Bunların hiçbirisi hakkında kamuoyu gerçek anlamda bilgilendirilmiş değil. Olayın detaylarını bilmiyoruz. Bunların olaylar yaşandıktan kısa bir süre sonra yayın yasağı geliyor, mahkemeler gizli yapılıyor ve detaylar hakkında bilgimiz yok. Çok ciddi operasyonlar yapıldığına dair çok fazla da bulgu yok. Hatta en son Antep'teki intihar eyleminin bir çocuk tarafından yapılmış olduğu Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti. Ancak görgü tanıkları bunu çocuk değil, normal yaşlarda bir gencin olduğunu iddia etmişlerdi. Hala bu belli değil. Ankara'daki saldırıda
iki saldırgandan birisinin kimliği hakkında kamuoyu tam olarak bilgilendirilmiş değil, belki de saptanamamış bile olabilir. Bu saldırıların hiçbirisinde gerçek anlamda çok ciddi soruşturmalar yapıldığını, çok ciddi sonuçlara ulaşıldığını söylemek, kamuoyunun aydınlatıldığını söylemek mümkün değil. Bir diğer tür saldırısı IŞİD'in Türkiye'de ilkini 12 Ocak 2016'da Sultanahmet, İstanbul Sultanahmet'te gördüğümüz turistlere yönelik saldırısı oldu. Burada 10 Alman turist hayatını kaybetti. Daha sonra 19 Mart 2016 günü Beyoğlu'nda bir saldırı oldu. Burada da 3 İsrail vatandaşı ve 1 İran vatandaşı hayatını kaybetti. Ayrıca bir de intihar bombacısı öldü. Bir diğer buna benzetilebilecek turistik hedef olarak göreceğimiz ama çok daha önemli, tüm Türkiye'yi ilgilendiren, küresel anlamda çok büyük etki yaratmış olan Atatürk Havalimanı'na yönelik olarak çok geniş kapsamlı bir saldırı, 3 IŞİD'li tarafından, intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirilen saldırı var. 28 Haziran 2016'da 45 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bu dünyanın önde gelen havaalanlarından birisi olan, havalimanlarından birisi olan Atatürk Havalimanı'na yapılan bu saldırı Türkiye'de sadece havalimanına değil, Türkiye'nin genel olarak turizmine yönelik olarak ve imajına yönelik olarak da çok ciddi sorulara yol açtı. Türkiye bir nevi yabancıların gelmek istemeyeceği bir ülke haline doğru dönüştü. Sonuncu kategoriye de doğrudan devlete yönelik saldırılar olarak tanımlayabiliriz. Aslında bunlardan ilki 20 Mart 2014'te Aksaray'da, İç Anadolu'da bir grup IŞİD'li ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bunun bir saldırı olduğu söylenemez. Bir şekilde tesadüfen yaşanmış bir olay gibi gözüküyor. Burada bir polis, bir jandarma ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Burada yakalanan IŞİD üyesi yabancı sanıkların mahkemeleri de esrarengiz bir şekilde yaşandı. Bu konuda değişik spekülasyonlar yapıldı. Ama en önemli, devlete yönelik en önemli saldırı 1 Mayıs 2016'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik olan saldırı oldu. Burada 3 polis hayatını kaybetti, 34 devlet memuru da yaralandı. Görüldüğü gibi IŞİD Türkiye'de değişik hedeflere, öncelikle kendisini Suriye'de ve kısmen Irak'ta ciddi bir şekilde rahatsız eden Kürt hareketinin Türkiye'deki uzantıları olmak üzere, bağlantıları olmak üzere değişik hedeflere saldırılar düzenliyor ve bunların hiçbirisini şu ana kadar resmen üstlenmiş değil. Halbuki biliyoruz IŞİD dünyanın dört bir tarafında yaptığı saldırıları çok kısa bir süre önce kendi kaynakları tarafından alenen üstlenmesiyle biliniyor. Ama Türkiye'deki saldırıların hiçbirisini alenen üstlenmiş değil. Bu konuda değişik yayınlarda bunun neden böyle bir strateji izlediğini ele almıştık. Kabaca şunu söyleyebiliriz. IŞİD Türkiye'ye ayrı bir önem atfediyor. Onun için Türkiye'ye yönelik stratejileri diğer ülkelere yönelik stratejilerinden pekala farklı olabiliyor. Şimdi Türkiye'ye neden farklı davrandığı konusuna gelince, Türkiye öncelikle IŞİD için uzun bir süre çok önemli bir lojistik merkez oldu. Her anlamda lojistik merkez, özellikle dünyanın dört bir tarafından gelen gönüllüler için Türkiye önemli bir geçiş yeri oldu, transit bölgesi oldu. Suriye sınırı, özellikle Suriye sınırının birçok yeri IŞİD'e katılmak isteyen insanların kullandığı yasa dışı yollardan kaçakçılar aracılığıyla ya da örgüt üyeleri aracılığıyla kullandıkları bir yer oldu. Özellikle Avrupa'dan gelenler için Türkiye önemli bir geçiş yeri oldu. Daha sonra uluslararası koalisyonun baskılarıyla beraber ve de Suriye sınırındaki bölgelerin önemli bir kesiminin Kürt gruplar tarafından, PYD, YPG tarafından kontrol edilmesiyle de birlikte bu geçişlerin önemli ölçüde azaldığını söyleyebiliriz ama hala tam anlamıyla sonlandırılmış değil. Şimdi inşa edilmekte olan duvarla vesaire beraber bu iyice azalacağı benziyor. Ama şu ana kadarki süreçte
IŞİD Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde transit olarak kullandı. Aynı zamanda buraya sadece insan değil, her türlü malzeme, silah dahil geçişinde de kullandı. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber Türkiye'nin tercihini Esad rejiminin yıkılmasından yana yaptığını biliyoruz ve bu anlamda muhalif gruplara destek verdiğini biliyoruz. Muhalif grupların içerisinde de ağırlığı değişik tonlardaki farklı gruplar olan İslamcıların oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'deki ilişki kurduğu örgütlerin büyük bir kısmı değişik dozlardaki İslamcı gruplar oldu. IŞİD'e doğrudan bir destek vermek söz konusu olmasa bile, ki bu konuda da iddialar var ama olmasa bile orada başka gruplara gösterilen toleranstan IŞİD'in geniş bir şekilde yararlanmış olduğunu kestirmek hiç şaşırtıcı olmaz. Ama daha önemlisi Türkiye Esad rejimi karşıtı pozisyonu ve Irak'ta da Bağdat yönetimiyle arasının giderek açılması, Suriye kriziyle beraber Tahran rejimiyle, İran'la da arasının açılmasıyla beraber siyasi olarak IŞİD için bölgedeki önemli güçlerden, en tercih edilir ülkelerden birisi haline geldi. Yani Türkiye'nin siyaseten bölgede izlediği çizgi diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman IŞİD ve benzer yapılar için en tercih edilebilir çizgidir. Dolayısıyla Türkiye'yi IŞİD ve Nusra gibi grupların ve başka gruplar için evvenişer olduğunu, en azından evvenişer olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla IŞİD'in şu anda Türkiye ile aleni bir şekilde, çok net bir şekilde savaşa girmesi için uzun bir süre böyle bir ihtiyacı olmadı. Tam tersine bu onun kendi çıkarlarına zarar verebilecek bir yapıdır. Olay olurdu. Bir diğer husus, Türkiye'nin kendisi gerek savaşçı gönüllü anlamında gerek başka lojistik destek anlamında çok önemli bir ülke. Çok büyük bir ülke Türkiye. Suriye ile çok geniş bir sınırı var ve Türkiye'den IŞİD hem insan hem de maddi yardım bulma anlamında Türkiye'den çok ciddi bir şekilde yararlandı ve geçen süre içerisinde özellikle IŞİD'in Ankara'nın IŞİD'e karşı çok net tavır almadığı Suriye İç Savaşı'nın ilk yıllarında IŞİD Türkiye'de çok güçlü bir ağ oluşturdu, şebeke oluşturdu. Bu şebeke sayesinde Suriye'de ya da Irak'ta yaralananlarını Türkiye'de tedavi ettirebildi. İnsanlar değişik dönemlerde Türkiye'ye gelip işlerini görüp geri döndüler vesaire. Ve Türkiye'den çok sayıda giriş çıkış oldu. Para girişi, silah girişi, malzeme girişi, gıda girişi oldu. Ve Suriye'de özellikle IŞİD'in elde ettiği petrolün pazarlanmasında da Türkiye önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla IŞİD'in Türkiye ile çok aleni bir şekilde savaşa girmesi çok IŞİD için akıl kârı bir şey değildi ve uzun bir süre bunu uyguladı. Ama bu onun Türkiye'de saldırı düzenlemesini alıkoymadı. Türkiye bir süredir uluslararası koalisyonla gönülsüz bir işbirliği yaptı bir süre boyunca. Ama daha sonra uluslararası koalisyon ve özellikle bunun lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı mücadelede Suriye'de Kürtleri tercih etmesiyle, Kürtlerle stratejik işbirliği geliştirmesiyle beraber Türkiye ağırlığını koymak durumunda kaldı. Mecbur kaldı diyelim. En son Fırat Kalkanı Operasyonu'nda gördüğümüz gibi Cerablus'un alınması, ÖSE'ye bağlı güçlerle birlikte Cerablus'un alınması olayında gördüğümüz gibi Türkiye uluslararası koalisyona IŞİD'in temizlenmesini Kürt grupları değil kendisinin daha iyi yapabileceği iddiasıyla Cerablus'a girdi. Tabii Cerablus'a girerek Kürt kantonlarının birleştirilmesini engelledi ve tabii burada ilginç de bir nokta, IŞİD Cerablus'ta Türk ordusuyla savaşmadı. Cerablus'u terk etti, teslim etti. Daha doğrusu savaşmadan teslim etti. Şu anda Türkiye IŞİD'le Suriye'de savaş halinde gözüküyor ama ortada çok ciddi şekilde karşılıklı kayıplar söz konusu değil. Türkiye IŞİD'le Türkiye topraklarında değil ama Suriye'de savaşta, ama savaşı savaş olarak nitelememize yarayacak bulgular, görüntüler elimizde yok.
Bu birbirlerine tarafların hiç saldırmadığı anlamına gelmiyor ama çok geniş kapsamlı topyekün bir savaş söz konusu değil. Şimdi ilginç bir olay yaşanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat yönetimine meydan okuyuşlarında da gördük. Irak'ta bir Musul operasyonu harekatı hazırlıkları var ve Türkiye bu harekatta bir şekilde yer almak istiyor. Musul harekatı kime karşı yapılacak? Tabii ki IŞİD'e karşı yapılacak. Türkiye bu harekatta bir şekilde kendisi ya da Başika kampında yetiştirdiği Sünni grupların yer almasını istiyor. Ancak Bağdat buna açık ve sert bir şekilde karşı çıkıyor ve Bağdat'ın bu konumunu Amerika Birleşik Devletleri de büyük ölçüde destekliyor. Şimdi buradaki soru şu: Türkiye Musul'da yer almak istemesinin nedeni IŞİD'le savaşmak mı? Yani IŞİD'le savaşmaya çok gönüllü olduğu için mi bunu yapıyor? Hayır. Zaten Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin IŞİD'le mücadele iddiasına en ciddi bir şekilde gölge düşüren husus bu. Türkiye'nin IŞİD'le karşı karşıya olduğu pozisyonlarda hepsinde, dün Suriye'de, bugün Musul'da yani Irak'ta, hiçbirinde doğrudan hedefi Türkiye'nin aslında IŞİD değil. IŞİD üzerinden bu ülkelerdeki yeniden yapılanmanın kendi rızasıyla gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyor. Türkiye hiçbir zaman IŞİD'i bir Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir Suriye'de Kürtlerin, Irak'ta Bağdat yönetiminin ele aldığı gibi esas düşman olarak görme noktasında değil. Dolayısıyla Türkiye'nin IŞİD üzerinden Suriye'de, Irak'ta, genel olarak bölgede ve bir anlamda da Türkiye'de bir takım başka hesaplarını görmek istemesi, Türkiye'nin IŞİD'le olan ilişkisini, daha doğrusu mücadelesini ciddi bir şekilde gölgeliyor. Bu durum değişir mi? Sanmıyorum. Türkiye'den IŞİD'e karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, şu andaki siyasi iktidardan IŞİD'i her şeyin önüne koyacak bir çıkış beklemek hiçbir zaman gerçekçi olmayacaktır. Ne zaman Türkiye'de IŞİD bir saldırı yapsa, çok katliamlara imza atsa, en son Gaziantep olayında olduğu gibi, Ankara bu olayları büyütmemek, yanına muhakkak IŞİD'in yanına PKK, hatta son dönemde FETÖ, kısmen diye sık sık YPG, PYD ve arada sırada da DHKPC ekleme ihtiyacı hissediyor. IŞİD'i tek başına bir varlık olarak ele almak gibi bir yola gitmedi, gideceği de benzemiyor. Ama IŞİD'in Türkiye'ye saldırılarının da bitmeyeceğini çok rahatlıkla öngörebiliriz. Eğer Suriye'de Türkiye'nin IŞİD'in alanlarını daraltma yolunda adımlarını arttırması, Cerablus'tan sonra başka yerlere de gitmesi ve IŞİD'le çok sıcak çatışmalara girmesi söz konusu olursa, benzer bir şekilde Türkiye bir şekilde Musul operasyonuna katılma, ki pek katılabileceği, diğer aktörler nedeniyle katılabileceği benzemiyor ama diyelim ki böyle bir şey olur ve IŞİD hedeflerine karşı çok etkili bir şekilde savaş yürütürse, IŞİD bunun cevabını büyük bir ihtimalle Türkiye topraklarında vermek isteyecektir. Daha önceki örnekler bunun göstergesi. Türkiye daha IŞİD'le çok ciddi bir şekilde kıran kırana bir savaşa girmeden Atatürk Havalimanı gibi bir katliamı IŞİD gerçekleştirdiyse, saldırıyı gerçekleştirdiyse, işin daha ciddiye binmesi, Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin IŞİD'le çok sert çatışmalara girmesi halinde IŞİD'in Türkiye'deki savaşı çok daha kızgınlaştırmak isteyeceği, sertleştirmek isteyeceğini tahmin edebiliriz. Ama şunu söylemekte yarar var, altını çizmekte yarar var. Bu Türkiye'de IŞİD'in Türkiye'ye savaşıyla Türkiye'nin IŞİD'e yönelik savaşı arasında çok muazzam bir dengesizlik var. Bu dengesizlik kolay kolay çözüleceğe benzemiyor. Bu dengesizlik sürdüğü müddetçe de Türkiye'nin IŞİD konusundaki mücadele iddialarının gerek ülke içinde gerekse uluslararası kamuoyunda inandırıcı olmasını beklememiz mümkün değil. İyi günler.